günü aslında benim için, yanımdakiler de ben mutlu olduğum için benimle beraber kutluyorlar. Şarap içeceğiz. O yüzden bugünkü konumuz şarap ve şarap seviyorsanız eğer evinizde bulunmasından memnun olabileceğiniz birkaç tane alet edevat göstereceğim. Bu arada niye kutlamamız var söyleyeyim. Hepinize çok çok teşekkür ederim. 1000 abone olmamıza şu kadarcık kaldı. Bana inanan, güvenen, seyreden, vakit ayıran herkese, bütün abonelerime, videolarımı seyredenlere çok çok teşekkür ederim. Şu kadarcık daha abonemiz olduğu vakit artık biz bir YouTube, resmi bir YouTube kanalı olmuş olacağız. YouTube partner olmuş olacağım ben. Gerçekten çok mutluyum. Şu kadarcık kaldı. O gün olduğunda da zaten ayrı bir video çekiyor olacağım. Şaraba yeni merak salmış olanlar için bakın şöyle bir alet var. Eğer kullanırsanız çok memnun kalacaksınız dediğim birkaç tane şey anlatmak. Sırasıyla anlatıyorum. Şarabınıza önce neye ihtiyacınız var? Bir şaraba ihtiyacınız var tabii. Güzel bir şaraba ihtiyacınız. Güzel, çirkin artık okazyonuna göre değişir tabii. Şimdi şarabımızı aldık. Bunu açacağız. Ne lazım? Türbüşon. Türbüşon çok önemli. Size şöyle en basitinden bir türbüşon göstermek istiyorum. Bu öğrenci evi, bekar evi için harika bir türbüşon. Nedir? Plastik. Şurada bir şeyi var. Bunu böyle sokuyorsun, çeviriyorsun, hop çekiyorsun. Yani biz öğrenci evinde şey yapardık. Türbüşonumuz olmadığında. Kaşıkla tıpayı içeri itmeye çalışırdık. Yani öyle çok şişe patlatmışlığım da var. Çok şarap ziyan etmişliğim var. Neyse güzel bir türbüşonumuz tabii ki de şarap tüketilen bir evde mutlaka olması lazım. Bunun envai çeşitleri var. Hatta pillisi, makinalısı falan da var böyle hani uzman bir şekilde açmak için. Bu türbüşonlarla ilgili size bir şey göstermek istiyorum. Türbüşonların şu klasik bir türbüşon yani bir barmen türbüşonu diyeyim size. Şurasında bakın şu kısmında bir bölüm var. Şöyle açılıp kapanır. Bu ne işe yarıyor biliyor musunuz? Bunu şarabın ağzına şöyle koyduğunuz vakit, bunu ayrıca şuraya kenara koyarım şimdi bir videoda, daha detaylı gösteririm orada. Kapağını oturttuğunuz vakit üzerindeki jelatini muntazam kesmek için. Bunu böyle kıstırıyorsun, çeviriyorsun ve jelatin açılıyor. Ondan sonra türbüşonunu takıyorsun, güzel servise hazır hale geliyor. Sonra ikinci söyleyeceğim şey, evinizde olursa eğer şarap tüketen biriyseniz çok memnun olacağınız şişe ağızlığı. Özellikle kırmızı şarap sevenler için, çünkü gerçekten lekesi kesinlikle yani çok zor çıkıyor. Dökmemek için, damlatmamak için, işte masa örtünüze şişeyi koyduğunuzda şöyle bir şişe ağızlı. Bunlar Migros'larda da satılıyor, Trendyol'da da satılıyor ama ben bunu şeyden almıştım, Makro Center'dan almıştım. İkili paket halinde hatta satılan. Yani bir masada bir kırmızı bir beyaz şarap varsa 2 tane ihtiyacınız olacaktır. Koyduk bunu. Eğer şarabınızı koydunuz masaya götürecekseniz tavsiye edeceğim bir başka ürün şu. Şarap kovası. Bunu buzdolabında tutuyorsunuz. Zaten serinlemiş oluyor. Bunun içine ekstra bir buz koymanıza gerek yok. Bu şarabı masada daha uzun süre serin saklamanıza yardımcı olan bir şarap kovası. İsterseniz buz yerine şöyle difrizde dondurulan şarap torbaları da var zaten. Ama bunu masaya götürdüğünüzde hem akmasın, damlamasın hem de serin kalsın diye beyaz şarap için özellikle. Gerçi kırmızıyı da artık soğuk içmeyi seven insanlar var ama beyaz şarap için güzel bir buz kovası. Kırmızı şarap istiyorsunuz, serin içmeyeceksiniz, oda sıcaklığında işte olması gereken sıcaklıkta isteyeceksiniz. Masada yani öyle birkaç kişi yemek esnasında şarap tüketiliyorsa masada hem servis için hem böyle şişeyi yayıp tutup daha rahat hava almasını, şarabın havalanmasını da sağlamak için şöyle aparatlar var. Bunlar nasıl kullanılıyor göstereyim size. Şarabı şöyle oturttuğunuz vakit hem masada şöyle yan duruyor. Servisi de kolay oluyor. Çok güzel şarap servisi için. Ne derler buna? Şarap sunum. Bulamadım. Neyse. İşte şarap sunumu için ve de havalanması için de şarabın güzel bir şey.
Şimdi şarabı eğer sofraya götürmeyeceksiniz, kadehlere koydunuz ve dolaba kaldı. Yani şarabı açtınız, sadece bir kadeh kendinize koydunuz ve bir kadeh içip böyle kalacaksınız. Dolaba kaldı. Sonra bir daha ne zaman içersiniz? Bir hafta sonra, 3 gün sonra, 5 gün sonra. Bu durumda şarabın bozulmaması için, yani açılmış, tıpası mantarı açılmış bir şarabın daha uzun süre dolabınızda dayanmasını istiyorsanız şöyle bir şey yapıyorsunuz arkadaşlar. Yani yaparsanız iyi olur bence. Şöyle, yani şeklinden hiç ne işe yaradığı hiç anlaşılmayan şöyle aparatlar var. Benimkisi özel bir markanın bana hediyesiydi zaten. Şu benim kendi Makro Center'dan almıştım daha önce. Böylelikle evde 2 tane olmuş oldu. Bunlar ne işe yarıyor arkadaşlar? Eğer böyle barmen malzemeleri satan bir siteye girerseniz bunların envai çeşitlerini de bulursunuz zaten. Bunlar şarabın içinde, şimdi bu şarabın açık olduğunu varsayın. Şuraya kadar doldurdum bardağı, şuraya kadar boş. Şarap şu an burada. Bunlar şarabın içindeki havayı alıyor. Böylelikle şarabın daha uzun süre orijinal tadını korumasına yardımcı olmuş oluyorsunuz. Dediğim gibi böyle tek başınıza yaşıyorsunuz, 40 yılın başı bir kadeh içiyorsanız yazık günah olmasın şaraplara. Bunun havasını alın ve ondan sonra en sevdiğim aparat nedir? Şarap şişe tıpası. Görüyor musunuz? Evet, görüyor musunuz? Şarabınızı şöyle koyduktan sonra bunu da böyle kıstırıyorsun. Vakumluyor ve ağzını kapatıyor. Günlerce şarabınızın orijinalitesi bozulmadan gayet güzel buzdolabında saklayabilirsiniz. Ve tabii ki son olarak da ekleyeceğim, eğer şarap seven birisiniz, kesin bir peynir tabağınız da vardır. O ayrı bir videoda gelecek. Bu şarap videolarının devamını istiyorsanız aşağı yorumlara bırakın. Çünkü şaraba yeni giriş yapanlar, çok yanlış bildiğimiz doğrular. Bu videolar gelecek önümüzdeki dönemde ama hepsinin konu başlıkları, herkesin tabii şaraba ilgisi, merakı, uzmanlığı farklı olduğu için hepsinin böyle detayları farklı olacak. Bardaklarla ilgili ayrıca da bir video çekmek istiyorum ben. Çünkü benim için şarap kıymetli bir şey. Çok eziyetle hazırlanan, yani üzümün o sofraya gelişine kadar hikayesine çok hakim olduğum için benim için kıymetli, değer verdiğim bir şey. Şarap yapanlar, şarap üretenler ve bunun hakkını vermek için de doğru bardakta içmek gerektiğini düşünüyorum. Şimdi beyaz şarabın bardağı, kırmızı şarabın, blush'ın, rozenin hepsinin bardağı zaten farklı. Ama çok severek bu aralar kullandığım bir bardak göstermek istiyorum size. Bunun benzerleri Paşabahçe'de de satılıyor. Bu gördüğünüz gibi ayaksız bir, şunun gibi düşünürseniz, ayaksız bir şarap kadehi diye düşünün. Niye seviyorum kırmızı şarapı bunu da içmeyi? Çünkü ısınmasıyla ilgili bir endişem yok. O yüzden buralarından tutabilirim. Ayaklı kadehleri ben genelde deviriyorum ve ya herhalde ayda 2-3 tane falan kadeh kırmış oldum. Mutlaka kolum, elim daha koyarken kırıyorum. Şu ayaksız olduğu için daha uzun ömürlü oluyor evimde. O yüzden bu ayaksız şarap kadehlerinde şaraba yeni başlayanlar, şarap kadehlerini değiştirmek isteyenler için tavsiye ediyorum. Sizin merak ettiğiniz başka ne aletler var, neler olabilir? Bende çok alet var. Aşağı yorumlara yazabilirsiniz. Ama bunları en sık kullandığım ve herkesin güncel hayatında kullanabileceği, komplike olmayan aletlerde. Umarım işinize yarar. Güzel günlerde eşinizle, sevdiklerinizle, huzurla, keyifle kadeh kaldırdığınız günler olsun. Hoşça kalın. Haftaya yeni bir videoda görüşmek üzere. Eğer videoyu beğendiyseniz beğene tıklamayı ve kanala abone değilseniz abone olup bildirim ziline basmayı unutmayın. Basarsanız çok memnun olurum. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.